Size baştan söyleyeyim. Bu videodan sonra kedilere bakışınız değişecek. Belki hemen bir kedi sahiplenmek isteyeceksiniz. Ama bundan sonra sokakta gördüğünüz hiçbir kediyi eskisi gibi göremeyeceksiniz. O sessiz bakışların ardında düşündüğünüzden çok daha fazlası olduğunu hissedecek. Bir kap suyun ve küçücük bir iyiliğin bile ne kadar değerli olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü kediler göründüklerinden çok daha gizemli canlılar. Düşünsenize, bazen evin içinde hiçbir şey yokmuş gibi görünür. Ama sizin kediniz bir anda başını çevirir, boş bir köşeye kilitlenir, gözlerini diker. Sanki orada sizin göremediğiniz bir şeyi izliyormuş gibi. Sonra ansızın ayağa fırlar, görünmeyen bir şeyin peşinden koşar, bir anda durur, kulaklarını diker, tüyleri kabarır. İşte tam o anda insan ister istemez düşünüyor. Acaba kediler bizim fark etmediğimiz bir şeyi gerçekten hissediyor olabilir mi? Yoksa mesele tamamen bizim bilmediğimiz, onlarınsa ustalıkla kullandığı çok gelişmiş duyular mı? Bugün kedilere dair anlatılan efsaneler, inançlar ve bilimsel gözlemler birbirine karışmış durumda. Bir tarafta kediler başka boyutları görür diyenler var. Diğer tarafta ise hayır, bu tamamen işitme ve algı yetenekleriyle ilgili diyen araştırmacılar. Açık konuşalım. Biz bu videoda ne her anlatıyı sorgusuz kabul edeceğiz, ne de kedilerin gizemini küçümseyeceğiz. Çünkü kediler gerçekten de sıradan canlılar değiller. Fakat onların sırrını anlamak için efsane ile hakikati birbirinden ayırmak gerekiyor. Evde kedi besleyenler bunu çok iyi bilir. Ben de bunlardan biri olarak. Kediler bazen saatlerce sessiz kalır. Sonra bir anda sanki görünmeyen bir çağrı duymuş gibi kapıya yönelir. Bazen siz daha depremi hissetmeden onlar huzursuzlanır. Bazen odanın içindeki en küçük sesi sizden çok önce fark ederler. Bunun bir kısmı aslında onların olağanüstü duysal dünyasıyla ilgilidir. İnsan kulağının seçemediği pek çok titreşimi, sesi ve hareketi kediler algılayabilir. Yani bazen bize gizem gibi görünen şey, onların yaratılıştan gelen keskin algısı olabilir. Ama dürüst olayım, bir kedinin boşluğa bakışındaki o tuhaf ciddiyet yine de insanın içine bir ürperti bırakıyor. İşte tam bu yüzden kediler tarih boyunca sadece evcil bir hayvan olarak görülmedi. Pek çok kültürde onlar, sezgi, gece, görünmeyen alem, koruma ve sır ile ilişkilendirildi. Bazı kadim topluluklar kedilerin kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inandı. Bazıları ise onların evdeki huzursuzluğu ilk hisseden canlılar olduğunu düşündü. Özellikle halk arasında kedilerin insanların fark etmediği bazı varlıkları ya da titreşimleri hissettiğine dair çok yaygın inanışlar bugün bile yaşamaya devam ediyor. Fakat burada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü İslam'da gaybı kesin olarak yalnızca Allah bilir. Bir kedinin davranışını doğrudan metafizik bir olaya bağlamak, elimizde açık bir delil yoksa doğru bir yaklaşım olmaz. Ama şu da var. Her açıklanamayan şey hemen yok sayılacak diye bir kural da yok. Kedilere İslam geleneği içinde baktığımızda da çok özel bir yere sahip olduklarını görüyoruz. Halk arasında anlatılan rivayetlerde Peygamber Efendimizin kedilere karşı gösterdiği sevgi ve merhamet her zaman büyük bir hayranlıkla aktarılmıştır. Özellikle Peygamberimizin kedisi Müezza ile ilgili anlatılar, onun kedilere verdiği değerin en güzel örneklerinden biri olarak nesilden nesile ulaşmıştır. Rivayetlere göre Müezza, Peygamber Efendimizin çok sevdiği kedilerden biriydi. Hatta bir gün Müezza onun giysisinin üzerinde uyuyakaldığında, onu rahatsız etmemek için elbisesinin kedinin yattığı bölümünü keserek kalktığı anlatılır. Yine anlatılanlara göre Müezza'nın soyunun bazı belirgin işaretlerle günümüze kadar geldiğine inanılır. Bu yüzden kediler sadece sevimli ve zarif canlılar olarak değil, aynı zamanda İslam kültüründe sevgiyle anılan, korunması ve incitilmemesi gereken özel varlıklar olarak görülmüştür. Belki de bu yüzden asırlardır insanlar kedilere bakarken yalnızca bir hayvan değil, aynı zamanda merhameti ve ince kalpliliği hatırlatan canlı bir emanet görmüştür. İslam'da kedilerle ilgili en güçlü ve en açık mesaj aslında çok nettir. O da merhamettir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayvanlara karşı yaklaşımında sertlik değil,
şefkat vardır. Zorlama değil, incelik vardır. Gösteri değil, rahmet vardır. Kediler üzerinden bize verilen asıl mesaj da tam olarak budur. Bir canlının küçüklüğü, değersiz olduğu anlamına gelmez. Hatta bazen insanın kalbindeki merhametin seviyesi tam da en savunmasız canlıya nasıl davrandığında ortaya çıkar. Bu konuda en çarpıcı rivayetlerden biri şu mesajı taşır. Kediler necis kabul edilmez. Yani onlar evin içinde dolaşan, insanların arasında bulunan canlılardandır. Bu anlatı bile tek başına çok şey söyler. Çünkü o dönemde bir hayvana bu kadar yumuşak ve temiz bir bakışla yaklaşılması aslında çok güçlü bir merhamet medeniyetinin işaretidir. Düşünsenize, insanla aynı ev ortamını paylaşan, kaplara yaklaşan, etrafta dolaşan bir hayvan var. Ve ona dair verilen mesaj dışlama değil. Uzak tutun, kovun, hor görün değil. Tam tersine onunla aynı hayatın içinde yaşanabileceğini söyleyen bir yaklaşım var. Bu gerçekten çok şey anlatıyor. Bir başka rivayet ise daha da sarsıcıdır. Bir kadının sahip olduğu kediyi eve kapatıp ne beslediği ne de dışarı çıkmasına izin verdiği için azaba uğradığı anlatılır. Şimdi burada çok büyük bir ders var. Çünkü mesele sadece kediye iyi davranın cümlesinden ibaret değil. Mesele şu, sana emanet edilen bir canı ihmal etmenin bile bir hesabı olabilir. Bu, hayvana sevgi göstermeyi lüks olmaktan çıkarır. Onu sorumluluğa dönüştürür. Yani bir canlıyı seviyorsan sadece başını okşamakla olmaz. Karnını da doyuracaksın. Güvenliğini de düşüneceksin. Onu keyfine göre kapatıp sonra unutmayacaksın. İşte İslam'ın verdiği asıl ağırlık burada. Peki neden insanlar yüzyıllardır kedileri diğer birçok hayvandan farklı görmüş? Bunun cevabı biraz da tarihte saklı. Özellikle eski Mısır'da kediler olağanüstü bir yere sahipti. Evleri kemirgenlerden koruyan, tahılı kollayan, yılanları uzak tutan bu canlılar zamanla sadece faydalı değil, kutsal çağrışımlara sahip varlıklar haline geldi. Onlar için heykeller yapıldı, semboller üretildi, hatta mumyalanmış kediler bulundu. Bu ilgi boşuna değildi. İnsanlar kedilerin sessizliğinde, bakışlarında ve geceye ait o tuhaf hallerinde başka bir şey seziyorlardı. Belki koruyucu bir güç, belki de insanın tam açıklayamadığı ama saygı duymadan da geçemediği bir özellik. Ama ben burada çok önemli bir çizgi çekmek istiyorum. Bir canlıyı özel görmek başka şeydir. Ona olmadık güçler yüklemek başka şey. Bugün sosyal medyada sık sık şu cümlelere rastlıyoruz. Kedi size sürtünüyorsa enerji aktarımı yapıyordur. Kedi cinleri görür. Kedi sizi seçtiyse gizli bir mesaj vardır. Bakın, bunların bir kısmı sembolik olabilir, bir kısmı halk inanışı olabilir, bir kısmı da sadece insanların kedilere anlam yükleme biçimidir. Ama bunları kesin bilgi gibi anlatmak doğru olmaz. Doğrusunu Allah bilir. Bizim söyleyebileceğimiz şey şu: kediler davranışlarıyla insanı düşündürür. Sezgisel gibi görünürler. Huzursuzluğu erken fark edebilirler. Ve bazen gerçekten insanın ruh haline beklenmedik biçimde eşlik ederler. Şimdi gelelim bilim tarafına. Kedilerin belki de en etkileyici özelliklerinden biri o meşhur mırlamalarıdır. Hani şu insanı bir anda yumuşatan, sakinleştiren, içini garip biçimde rahatlatan ses. Bir kedi kucağınıza kıvrılır. Gözlerini yarım kapatır. Ve o titreşimli ses başlar. İşte bilim insanları uzun zamandır bu sesin ne olduğunu, nasıl üretildiğini ve ne işe yaradığını anlamaya çalışıyor. Bugün biliyoruz ki kedinin mırlaması rastgele çıkan bir ses değil. Düşük frekanslı, düzenli ve titreşim içeren özel bir vokal yapı. Bu sesin kedinin kendi bedenini sakinleştirmesinde, sosyal iletişim kurmasında ve belki de stres anlarını yönetmesinde rolü olabileceği düşünülüyor. Üstelik kediler sadece keyifli olduklarında mırlamaz. Bazen korktuklarında da mırlarlar. Bazen yaralandıklarında da.
Bazen veterinerde, bazen doğum sırasında, bazen de huzursuz olduklarında. Yani mırlama yalnızca mutluluk sesi değildir. Aynı zamanda bir dengeleme sesi gibi de görünüyor. İşte bu yüzden bazı araştırmacılar bu titreşimlerin kedinin kendi fizyolojisinde iyileşmeye katkı sağlayabilecek bir rolü olabileceğini tartışıyor. Fakat burada çok dikkatli olalım. Kedi mırlaması kesin şifa verir, bütün hastalıkları iyileştirir demek bilimsel olarak doğru değil. Ama şu kadarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ses hem kedi hem insan üzerinde sakinleştirici bir etki bırakabiliyor ve insan psikolojisinde ciddi bir rahatlama hissi oluşturabiliyor. İşin ilginç yanı şu, insan bazen kedinin kendisine neden yaklaştığını da tam anlayamaz. Kimi zaman gelir bacağınıza sürtünür. Kimi zaman hiçbir şey istemez gibi görünür ama yanınıza kıvrılır. Kimi zaman da en moralsiz olduğunuz anda sessizce yanı başınıza gelir. Bunu hemen gizemli güçlerle açıklamaya gerek yok belki. Çünkü kediler beden dilini ve ortamın duygusal havasını sandığımızdan daha iyi okuyabiliyor olabilir. Ses tonunuzu, hareket hızınızı, gerginliğinizi, evdeki ritmi, hatta rutininizdeki en küçük değişimi fark etmeleri mümkün. Belki de bize enerji sezgisi gibi gelen şeyin bir kısmı onların olağanüstü dikkatinden ibaret. Kedi bazen gerçekten insanın kalbine dokunuyor. Burada çok sevdiğim bir denge var. Bir yanda manevi bir incelik, diğer yanda yaratılıştan gelen somut özellikler. İkisini birbirine düşman gibi görmek zorunda değiliz. Bir kedi sizin yanınıza geldiğinde bunu mistik bir işaret saymak zorunda değilsiniz. Ama bunu sıradanlaştırmak zorunda da değilsiniz. Belki o an sadece bir canlı, başka bir canlıya güveniyordur. Belki sizin kalbiniz o an biraz daha yumuşuyordur. Belki de Allah size merhameti hatırlatıyordur. Bazen en büyük sır zaten en sade şeyin içindedir. Şunu da kabul edelim, kediler insanın sınırlarını zorlayan canlılardır. Köpek gibi açık açık sevgi göstermezler çoğu zaman. Emre göre yürümezler. Herkese aynı şekilde yaklaşmazlar. Bir bakarsınız saatlerce sizi umursamıyor gibidirler. Sonra gecenin bir vakti gelip tam kalbinizin üstüne kıvrılırlar. İşte insanı onlara bağlayan şeylerden biri de bu. Kedide bir bağımsızlık var. Bir mesafe var. Ama o mesafenin içinden gelen sevgi daha da etkileyici geliyor. Sanki ben herkese gitmem ama sana geldim der gibi. Tabii burada önemli bir uyarı yapmadan geçmek istemiyorum. Kedileri seviyoruz diye onlarla ilgili her şeyi romantikleştirmek doğru değil. Sonuçta o da bir hayvan. Temizliğine düşkün olabilir, saatlerce kendini yalayabilir, tüylerini düzeltebilir. Ama yine de hijyen kuralları tamamen yok sayılmamalı. Özellikle kum temizliği, mama kaplarının düzeni, aşılar, parazit uygulamaları ve genel bakım çok önemli. Hele ki evde hamile biri varsa, bağışıklık sistemi hassas biri varsa daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani merhamet başka şey, ihmalkarlık başka şey. Bir hayvanı gerçekten sevmek, ona doğru şekilde bakmayı da içerir. Bir başka mesele de şu. Kedileri sevdiğimizi söyleriz ama çoğu zaman sevgimiz sadece kendi evimizdeki hayvanla sınırlı kalır. Oysa sokağın köşesinde bizi izleyen, soğukta titreyen, yağmurda ıslanan, açlıktan çöp karıştıran bir kedi de aynı merhameti hak eder. Belki sahiplenemeyebilirsiniz. Belki eviniz uygun değildir. Belki alerjiniz vardır. Ama bir kap su koymak için zengin olmanız gerekmiyor. Bir karton kutuyu rüzgardan korunaklı bir yere bırakmak için büyük bir organizasyona gerek yok. Bazen küçücük bir iyilik, bir canlının o geceyi sağ çıkarması demektir. Kış geldiğinde, hava soğuduğunda, insanlar evine çekildiğinde dışarıdaki kedilerin mücadelesi daha da sertleşiyor. Biz kaloriferin yanında otururken onlar soğuk betonun üstünde gece geçiriyor.
Biz canımız isteyince mutfağa gidip su içiyoruz. Onlar bazen saatlerce temiz bir yudum su arıyor. İşte tam burada insanın karakteri devreye giriyor. Çünkü merhamet yalnızca sözle ölçülmez. Merhamet, gördüğün acıya sırtını dönüp dönmediğinle ölçülür. Bir kediyi sevmek bazen onu okşamak değildir. Bazen sadece açken doyurmak, üşürken korumak, korkarken zarar vermemektir. Ve belki de kedilerin bize verdiği en büyük ders tam olarak budur. Sessiz bir canlının bile bir hakkı vardır. Küçük görünen bir hayat bile büyük bir emanet taşıyabilir. İnsan gücünü en çok zayıfa nasıl davrandığında gösterir. Bir kediye tekme atmak kolaydır. Ama önüne eğilip bir kap su bırakmak kalp ister. İşte asıl mesele burada. Kedilerin gizemi sadece onların gözlerinde, mırlamasında ya da geceye benzeyen sessizliğinde değil. Biraz da bizim onlara bakarken ortaya çıkan insanlığımızda saklı olabilir. O yüzden belki de sorulması gereken asıl soru şu değil. Kediler gerçekten görünmeyeni görüyor mu? Asıl soru şu olabilir. Biz gözümüzün önündeki merhamet imtihanını ne kadar görüyoruz? Çünkü bir kedi bazen size sadece bakar. Konuşmaz. Şikayet etmez. Hesap sormaz. Sadece bakar. Ve o bakışın içinde insanı susturan bir şey vardır. Belki gizem dediğimiz şey biraz da budur. Sonuç olarak kediler gerçekten sıra dışı canlılar. Tarihte özel görülmüşler. İnanç dünyasında merhametle anılmışlar. Bilimde ise hala tam çözülememiş yönleriyle araştırılmaya devam ediyorlar. Bizim görevimiz onları efsanelerle putlaştırmak da değil. Küçümseyip değersiz görmek de değil. En doğrusu onların yaratılışındaki inceliği görmek ve onlara karşı merhametli olmak. Kim bilir, belki bir gün kapınıza gelen o sessiz misafir size sadece mama değil, biraz da kalp genişliği öğretmek için gelmiştir. Bu videodan sonra sizce kediler sadece sevimli evcil hayvanlar mı? Yoksa gerçekten insanın hissetmediği bazı şeyleri sezebilen çok daha özel canlılar mı? Düşüncenizi ve varsa kedinizin isimlerini yorumlara yazın. Ve bu gece dışarıda bir kedi görürseniz önüne bir kap su koymayı unutmayın. Bu videoyu beğenin ve abone olun ki bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım.